geçeceğiz. Buğra Gülsoy ile beraber geçeceğiz. Buğra hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ediyorum Yekta. Çağırdığınız için, beni konuk ettiğiniz için. Öncelikle... Biz teşekkür ediyoruz. Hemen araya girmem lazım. Bugün bu konuyu konuşmayacağız. Şimdi Buğra deyince hep tabii aman televizyon, sinema, diziler, oy falan filan ama bugün buradayız. Bugün ikinci buradayız, kıyametteyiz. Bugün buradayız ama hemen başta şunu söyleyeyim. 29 Ekim olmasına rağmen bugün sette, hatta şu anda çekim yaptığımız yere çok da uzak bir sette ama sağ olsun kırmadı bizi. Git gel trafik İstanbul hiçbir şey aldırmadı bugün bizimle birlikte. Sen çağırdın geldin. Buradan da yine sete gideceğim. Yine sete gidecek. Öncelikle kolay gelsin. Setinize sağlıklı günler diliyoruz. Orada tanıdık herkese selam olsun. Sağlıklı günleri bugün ben özellikle kalabalık iş yapan, sektörlerin yürümesi lazım çünkü. Evet, işlerin yürümesi lazım. Kalabalık iş yapan herkese sağlıklı günleri diliyorum. Yani evet, yani diliyorum. Herkese de olabildiği kadar aslında yani sürekli uyarılıyor. Dikkat etmek gerekiyor bu sosyal mesafeye, işte maskeye dikkat etmek gerekiyor. Maske. Yani şu maske özellikle olmazsa olmaz. Biz de hemen onu hatırlatayım. Gerçekten yani şuraya gelene kadar maskeliydik. Şu anda mesafemiz ölçülmüş bir mesafede oturuyoruz. Mümkün olduğunca dikkat ediyoruz. Sinema, televizyon, müzik, tiyatro, bunlar çok zor durumda bütün sektörler. Çok. Hepsine kolay gelsin diyorum. Hadi artık sohbetimize başlayalım. Efendim şimdi elimizde ikinci kıyamet var. Öncelikle şunu söyleyeyim sevgili dostlar, hani Buğra'yı bugüne kadar hep ekran önünden, sinema perdesinden tanıyanlar, bilmeyenler için öncelikle birinci kıyamet diyorum. Şu anda yanımızda o yok, masada o yok ama onu okuyarak başlayayım. Bunun da bir nedeni var. Ama ben hemen gireceğim dünyaya diyenler, bizi şu anda web sitesinden izleyenler var ve aplikasyon üstünden izleyenler var. Biliyorsunuz aplikasyonda şu anda konuşmamızın altında hemen bu kitabın kapağı görsel olarak var. Üstüne tıkladığın anda sepete gidiyor. Üstelik ben imzaladım da. Evet ve imzalı olarak bravo, başka bir işlem yapmana da gerek yok. Buğra Gülsoy imzalı kitaplarımız hop sepete gidiyor. İmzalı olduğunu da özellikle altını çizelim çünkü bu dönemde başka bir yerde de bulmanın imkanı yok. Evet, özellikle altını çizelim çünkü bayağı bir eve kitap geldi, hepsini imzaladım. Harika. Bu dönemde başka bir yerde bulmanın da imkanı yok. İmzalı kitaplarımız. Evet, yani ne yazık ki artık imza günleri şu an fuarlar olmadığı için böyle bir online imza günü gibi bir şey aslında güzel oluyor. Hani ben hep şöyle bakıyorum. En azından yüz yüze görüşmüyoruz ama aynı kitaba dokunmuş olalım diyorum. Evet, yani canım, benim dokunduğum, imzaladığım kitap aslında okurla buluşuyor. O da güzel bir şey. Ayrıca bu kitabın ilk baskısı ilk imzalı baskı olarak kütüphanenizde olacak. Bunun da hani sahafiye değeri de vardır. Edebi değerinin yanı sıra. Şimdi birinci kıyamet bize neyi anlatıyordu? Birinci kıyamet güneşin battığı yerdi. Alt başlığı. İkinci kıyametinde alt başlığı güneşin doğduğu yer. Serinin sonu, devamı ve son kitabı olmuş oluyor ikinci kıyamet. Evet, ikileme. Üçleme olur genelde. İkileme. Üçleme olur, ikileme. Şimdi Sabri Mahir, birinci kitabı okuyanlar biliyorlar. Bilmeyenler için söyleyeyim. Fazla sır vermeyeceğiz kitaptan. Hani tamam. O sinema deyimiyle spoiler vermeyeceğiz. Ama karakteri konuşacağız. Sabri Mahir nasıl doğdu? Sabri Mahir nasıl doğdu? Bir 7-8 yıl önce ben Muhammed Ali belgeselini izledim. Sonrasında dedim ki ya yok mudur bizde dedim bir Türk boksörü, böyle bir efsanemiz yok mudur acaba derken Sabri Mahir'le karşılaştım. 1910 yılları, o dönemin Mektebi Sultani Galatasaray Lisesi'nde Galatasaray'da futbol oynuyor. Aynı zamanda da öfkesini bir türlü yenemediği için o dönemin Galatasaray Mektebi Sultani müdürü Tevfik Fikret onu boksa yönlendiriyor. O dönem boks da yok daha Türkiye'de işte. Ve aslında öfkesini yenmeye çalışırken boksla, çünkü futbolda gerçekten Galatasaray'da da ilk ceza alan futbolcu Sabri Mahir. Öfkeli bir arkadaş. Öfkeli bir arkadaş. Onu yenmeye çalışırken aslında o boks öyle bir hikayesi var ki, yani gerçek hikayesi. Onu dünyanın öbür ucuna kadar sürüklüyor. Ülkesinden kaçmak zorunda kalıyor. Sevdiği kadın Pera'dan kaçmak zorunda kalıyor. Ve birinci kıyametin başı böyle başlıyor. Büyük bir çile, ızdırap, aslında kefaretten geçiyor. İkinci kıyamet de dahil olmak üzere. Tüm acısına rağmen aslında umuduna, Pera'sına, aşkına kavuşmak istiyor. Böyle bir hikaye. Dedim ki bunu yapmam gerekiyor, bunu benim yazmam gerekiyor. Bir yanıyla tamam ölümlü, hatta tarihi gerçeklikten gelme bir karakter ama bir yanıyla ben özellikle birinci kitaptan yola çıkarak söylüyorum. Çünkü dürüstçe söyleyeyim, burada da yani yalan söylemeye gerek yok. İkinciyi henüz okumadım, birinciyi okumuştum. Ama okuyacağım çünkü tam benim kalemlerim bir yandan. Konuşacağız, bu konuda da soracağım bir soru var.
Ya bir yandan da bir süper kahraman. Süper kahraman deyince mutlaka şöyle görmememiz lazım. İşte uçuyor, efendim bakışlarıyla orayı deliyor falan değil. Ama kahraman bir karakter var. Buna da özellikle yazarken özen göstermiş miydin, düşünmüş müydün, böyle olmasını istemiş miydin? Aslında tam anlamıyla bir süper kahraman gibi de değil. Çünkü zaafları var, defoları var ki insan aslında. Hep yani kendisini kahramanlık yapmak için sevdikleri insanlara karşı, onlara kötülük yapan insanlara karşı feda etmesi bir kahramanlık. Ama aslında bütün her şey, işte kıyamet adı ondan geliyor aslında. Bütün kıyametlerini de kendi yaptığı iyiliklerden yaratıyor. Ya da başına gelen şeyler aslında kıyametlerine neden oluyor. Aslında bazen de hep bu kahramanlıkları kendi sonuna hazırlıyormuş gibi oluyor. Tam bir süper kahraman bizim belleklerimizdeki gibi olmasa da... Ben de zaten onu kastetmedim ama yanlış anlaşılmasın. Hani böyle işte uçuyor, kaçıyor, pelerini yok, var öyle falan değil. Hayır, şey değil, anlamında evet. değil. Günümüzün özellikle böyle dijital platformlarındaki dizilerde böyle kahramanlar var ya, isim vermeyeyim. Yani hani ister Breaking Bad'de, istersen Better Call Saul'de böyle kahramanlar. Şimdi bunların bir sürü zaafı var, Evet, hatası var falan. evet. Ama diziyi sürükleyen kahraman. Tabii, evet. Tam da öyle bir şey. Yani her an hata yapabilir. Evet. Ve o da zaten her aslında... an yanlışa sürükleyebilir macerayı. O da zaten okuru şey kılıyor. Yani her an bir şey gelebilir başına. Her an bir hata yapabilir. O da aslında kurgunun içinde merakı da çok tutuyor. Çünkü ne yapacağı belli olmayan bir karakter. Şimdi sana seni geciktirmeyeceğim. Çünkü biliyorum sete yetişeceksin. Tarihle ilgili ne diye soracağım. Çünkü biraz burada Almanya'mız, Hitler Almanya'sı falan var ama sohbet olsun. İlginç bir şey anlatacağım. Muhammed Ali'nin Chuck Wepner diye bir boksörle yaptığı bir maç var. Hiç ünlü bir boksör değil bu. Büyük başarıları olan bir boksör değil. O yüzden de bütün bahisler falan diyorlar ki 5 saniye ya da 10 saniye sürer. Hani ne olacak? Bilemedin, bir round, hadi dayansın, bir round dayansın. Ali hemen indirecektir yere. 15 round fena halde dayak yiyor. Fena halde. Gerçekten hani böyle demek, benzetmek belki çirkin olacak ama ağzı yüzü dağılıyor. Fakat devrilmiyor. Tabii ki sonuçta Ali kazanıyor ama dünyanın gözünde kazanan Chuck Wepner oluyor. Çünkü devrilmemesi bir kazanç. Niye anlattım bunu biliyor musun? Çünkü 1973 senesinde bir tane figüran Amerika'da bu maçı seyrediyor ve diyor ki devrilmeyenin hikayesini yazsam ne olurdu diyor. Evet. Rocky Balboa. Aynen. Aynen bundan çıkıyor Stallone. Rocky Balboa'yı devrilmeyenin hikayesini yazsam kazanan o olarak anlatabilir miyim? Aslında böyle anlatınca Birinci Kıyamet'te de böyle bir sahne var, evet, biliyorsun. Evet. Fransa'da aslında hayatta kalmak için boksa başlamak zorunda kalıyor. Ve bir Mısırlı prensin yönlendirmesiyle Fransa şampiyonuyla bir maç yapıyor. O maçta da aslında devrilmeyen lakabı alıyor. Devrilmemesi. Şimdi o tarih meselesini sorayım. Birinci kitapta da bu vardı. Bu kitapta tarihle aynı dönemde çakışmayan tarihi karakterlerin bir araya gelmesi gibi bir kurmaca şeyi var. Tarihle aran nasıldır önce? Bu konuda çok okuma yapıyor musun? Evet, yaparım. Tarihi çok severim. Çünkü aslında tarihin bize, ama tabii ki tek bir kaynaktan değil, yani birçok kaynaktan okuduğumuzda tarihin biz geleceğe ışık tuttuğuna inananlardanım. Bu kitapta da özellikle 1911 yılında başlıyor. 2 kitap 1967 yılında bitiyor. Bir de öyle bir dönemde geçiyor ki işte o Birinci Dünya Savaşı öncesi kurulumu, o karanlık yıllar sonrası ve ardına İkinci Dünya Savaşı aslında düzenin yeniden, kartların yeniden dağıtıldığı bir dönemin içinden geçiyor Sabri Mahir. Dolayısıyla aslında biz Sabri Mahir'in hikayesini okurken ve onun aşkına olan yolculuğunu okurken, onun çilesini okurken aşağıda da o tarihi aks aynen devam ediyor. Bir de o ikinci soru, hani dedim ya, şimdi aynı dönemde yaşamış karakterler var. İspanya Kralı maçı izliyor. Brecht geliyor efendim, Tevfik Fikret zaten var. İşte Sakallı Celal falan, yani şu anda hatırlayabildiğim birçok karakter birinci ve ikinci kitapta buluşuyorlar. O benim buluşturmam değil, gerçek. Onu mu soracaksın? Gerçek mi? Evet, gerçek, gerçekten. Ya şimdi ikinci kıyametle ilgili spoiler da vermeyeyim de yani zaten birinci kıyametteki o Tevfik Fikret, o tamam, orası gerçek. Sakallı Celal'le olan ilişkileri ve sonrasında Almanya'da bir spor salonu kurduğunda Bertolt Brecht'ten Nabokov'a, Merlin Dietrich'e kadar hepsi onun salonunda geliyor.
Ve onlarla arkadaşlık ediyor. Bu gerçek mi? Evet, gerçek. Ya çok güzel işte okurun aydınlanma anı yazarı bulunca. İşte bu sohbetler bu yüzden çok ya güzel. Kitapta da çok keyifli. Brecht'le, Nabokov'la olan muhabbetleri. Güzel yani. Yani bir yandan da düşün, bir kitap yazıyorsun, karakterin Nabokov'la muhabbet ediyor. Evet. Brecht'e ne haber abi diyor filan, yani çok iyi, çok iyi. Hatta Brecht bir romanını beraber yazıyorlar. Boks üzerine bir şeyleri var. Bunların hepsi gerçek. Gerçekten Aynen. çok iyi. Şimdi bütün bunlar tabii ister istemez bir soruyu getiriyor. Ama dur, o soruya geleceğim. Onun ne olduğunu biliyorsun. Örtük soracağım, merak etme. Ama ona gelmeden şunu merak ediyorum. Şimdi tiyatroda olsun, sinemada ya da televizyonda olsun. Elbette sen tekil olarak senaryoya çalışıyorsun, rolüne çalışıyorsun. Ama belli bir aşamadan itibaren kolektif bir çalışma oluşuyor. Evet. Partnerinde, yönetmeninde, şudur budur. Daha sonra da koca setle 50-100 kişi. Yazmak çok daha yalnız bireysel, bir iş. aynen. Çok daha bireysel bir iş. Yani kitap yayınlanana gidene kadar belki 1 sene, 2 sene, bazı kitapta 5-6 sene bir masa, bir sen. Bir defter, bir bilgisayar, bir sen. Kafandakini kimseye de tam olarak anlatamıyorsun. Çünkü bazen kendine de var. kendine de anlatamıyorsun. Çünkü bazen diyorsun ki tüh olmadı, sil baştan şurası. Evet. Tam da anlatamıyorsun dediğin gibi. Paylaşamıyorsun. Oyunculukta öyle değil. Tabii değil. Paylaşarak gelişebiliyorsun. Ya ben bu rolün bu sahneyi tam çözemedim. Nasıl yapalım? Dramaturjisi falan filan. İkisini nasıl karşılaştırırsın? İkisinin üretim aşamalarını? Yani tabii şimdi oyunculuk ya da bizim işte bu sinema sektörü olsun, dizi sektörü olsun, hatta tiyatro sektörü olsun. Bir de bu roman ve kitap olayını kattığım zaman benim için aslında hepsi aynı özü anlatıyor. Hikaye ve içinde karakterler var. Dolayısıyla çok da uzak değil. Yani ben yazarken aslında yönetmiş oluyorum. Ama aynı zamanda bütün yazdığım karakterleri de oynamış oluyorum. Bir kere bu çok keyifli bir şey. Çok özgür bir dünya. İstediğim şeyi istediğim gibi anlatabiliyorum. İstediğim şeyi istediğim gibi çekebiliyorum. Bir prodüksiyon gelip bana ya bu çok bütçeli oldu diyemiyor. Dolayısıyla istediğim karakteri oynayabiliyorum. Bütün karakterleri oynayarak yazıyorum çünkü. Yani burada Sabri Mahir de dahil olmak üzere. Ama tabii dediğin gibi çok yalnız, çok yorucu. Nasıl derler? Beynin yanıyor derler. Ve o bir yük oluyor kafanda ve ondan kurtulana kadar o gitmiyor. Yani bazen oyunculuk yaptığım zaman işte sete gidiyorum falan, bazen öyle bir istemsiz doluyor ki bu taraf. Çünkü onun bir şekilde kusman gerekiyor. Doluyor burada, bir sürü şey doluyor çünkü. Bir şekilde onu idare etmeye çalışıyorsun ama çok yorucu dediğin gibi. Ama sonu da çok iyi. Çok keyifli. Sonu da çok iyi. Şimdi dedikodu yapabiliyor muyuz? Tabii yapabiliyoruz. Tamam. Şeyi çok bilmiyorum, yani günümüzde setler, oyuncular, kimseyi isim vererek ya da bir şey yaparak söylemiyorum ama yani çok okurlar mı? Çok fazla kitapla hemhal olurlar mı bilmiyorum. Ama şimdi sen de mesela biz aynı dizide oynuyor olsak ya da aynı filmde oynuyor olsak, ben işte dizideki arkadaşımın, daha önceden bir samimiyetimiz olmasa bile orada tanışmış olduğum arkadaşımın kitabı çıkınca merak ederim, okurum. Okundu mu böyle yani set çeviren setler diyeyim, aynı tek bir setten bahsetmiyorum. Yıllar içinde birinci kitabı da dahil edelim. Okundu mu? Okundu gerçekten. Nedir geri bildirimler? Yani oyuncuların geri bildirimlerini özellikle merak ediyorum. Çünkü özellikle çok oyuncu, sinematografik. Evet, yani özellikle oyuncu arkadaşlarımdan geri bildirimler tüm karakterlerin çok yaşadığı yönünde. Yani sadece işte ana karakterimiz Sabri Mahir veya Pera değil. Ve oynamak istiyorlar. Yani bir gün bir şey olsun, bunun bir dizisi olsun, filmi olsun, bir şey olsun, oynamak istiyorum falan diyen var. Bu da çok mutlu ediyor tabii beni. Kendini kasta yazan var yani. Var, kasta yazan var, evet. Bak ya, sincaba bak. Kasta yazan var, çekmek isteyen de var. Ben bunu çekerim dedi yani. Harika. Yani. Zaten sorunun cevabını aldım. Yani çok sinematografik bir iş. Bunu sen şey olduğun için söylemiyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Sen bir sinemacı olduğun için, oyuncu olduğun için söylemiyorum. Bunu bambaşka, hiç sinemayla ilgisi olmayan bir yazar da karşımda otursaydı çok sinematografik düşünür müsünüz diye sorardım. Ama sen olunca daha da çok düşünülür bir şey oluyor bu. Düşünür müsün dizi ya da film olmasına? Yani birinci kıyamet, ikinci kıyamet, o kadar çok hikaye var ki içinde, o kadar alıp sürüklüyor ki insanı. Bundan bir 90 dakikalık ya da 100 dakikalık bir sinema filmi yerine belki bir dijital platformda 2 sezonluk ya da 3 sezonluk 10'ar bölümden gerçekten hakkıyla kurgulanıp hakkıyla çekilecek bir şey olursa olabilir.
O zaman efendim burada yazar sohbetleri maratonumuzda bütün yapımcılara sesleniyoruz. Bütün yapımcılara sesleniyoruz. Bu arada yok, şu an yok demedim ama yani. Belki de vardır. Bilmiyoruz. Bütün yapımcılara seslenmiyoruz. Geri alıyorsun, bize bir görüşme varmış. Biz pişmiş aşa su katmayalım. Ama biz yine de bütçesi iyi yapımcılara şöyle bir çıtlatalım. Elimizde 2 cilt malzeme var efendim. Bunu sadece, peki böyle bir şey olursa senaryosunu sen mi yazmayı düşünürsün ya da senaryoya müdahale etmeyi, senaryoyu yönlendirmeyi mi düşünürsün? Ya eğer böyle bir şey gerçekleşecekse özellikle yani bunu mesela atıyorum bir 10 bölümlük bir dizi olarak ama 1 saatlik bir dizi olarak hesapladığımda ilk 3 bölümle son 3 bölümü yazmak isterim. Evet. Anladım. Tam böyle bir olaylar nerelere gidiyor anladım. Şu anda kafamda sanki bir şeyler oturmuş gibi geliyor ama ben fazla neyse biz fazla değişmeyelim. Bir de sana şeyi soracağım. Bu benim kişisel sorum olsun. Bir tane de kişisel soru hakkım varsa. Poe, Edgar Allan Poe'nun yeri var. Sendeki yerini merak ettim. Bendeki yeri çok özel. Üniversite yıllarımdan beri tanıştığım, o zaman tanışmıştım Edgar Allan Poe'yla ve hiç aklımdan çıkmazdı. O dönemin hatta o dönem aslında biraz böyle biz tiyatroda seninle yapmıştık, Pragma falan yapmıştık. Şiddet, suç, suçlu psikolojileri, Kieslowski ile o dönemde karşılaşmıştım. O da beni etkilemiştir mesela bir işte tiyatro yazarı veya bir sinemacı olarak. İşte onlardan da Pragmalar falan çıkmıştı. Burada da Poe aslında anlattıkları o kadar Sabri Mahir'in çehresine uygun ki kullanmasam olmazdı. Ki zaten hikayenin içinde de karşılaşıyor, kitabıyla karşılaşıyor zaten. Aslında kendisini de anlatan biri ve bu dünyada yalnız hissetmediğim biri varmış, o da Poe'ymuş diyor. O da güzel bir buluşma oldu. İnsanın kendisine iyi gelen bir yazar bulması çok güzel. Şimdi sen biraz önce şeyi söyleyince, işte pragmaları ve zamanı söyleyince, zaman kim olduğumuz değilmiş, ne anlama geldiğimizmiş diyorsun. Evet. O gün bizim o konuşmaları yaptığımız bundan kaç sene önce oluyor? İşte o günden bugüneki 2010'lar. Evet, 10 sene diyeyim, yuvarlak hesap. 10 sene önceki Buğra belki zamanın kim olduğumuzu düşünen Buğra'ydı. Şimdi ne anlama geldiğimizi düşünen Buğra diyebilir miyiz? Yani diyebiliriz, evet. Geçen yıllar seni bu konuda başka düşüncelere yönlendirdi mi? Yönlendirdi, evet. Yani o dönem mesela yazdıklarıma baktığım zaman bu dönemden o döneme baktığım zaman şu an daha eleştirel ve niye bunu böyle yapmışım dediğim ben var. Zaten aslında insan da böyle gelişir diye düşünüyorum. Geçen sene ilk kitap çıktı. Kitap artık hayatımda var olmaya devam edecek. Kendisi istedi çıkmayı aslında. Demek ki belli bir olgunluğa gelmişim ve bundan sonra da hayatımda olacak. Ve evet, yani kitapta da bahsedilen zaman kim olduğumuz değil, ne anlama geldiğimizmiş. Çünkü biz zamanı kendi yaşadığımız ve bu hayat yolculuğundan çıktığımız bir vakit olarak değerlendiriyoruz. Ama yaptığımız her şeyin gelecekte bir karşılığı olduğunu da bilmek gerekiyor. Ya da şimdi ya da dokunduğumuz her kişinin. Ya da şimdi bilmediğimiz bir coğrafyada bile karşılığı var. Kesinlikle. Yani bir şekilde var. Belki senin oynadığın bir dizinin bilmediğin, hayatında gitmediğin bir yerdeki gösteriminde bir karşılığı var. Bir kitabının bir çevrildiği bir yerde. Bir şekilde ne anlama geldiğinin şimdi de bir karşılığı, gelecekte de bir karşılığı var.